Merhaba, Projectuna hoş geldin. Bugün Cartoon Network'ün en tuhaf, en maceraperest ve en şeker bağımlısı ekibiyle denizlere açılıyor. Flapjack ve tayfası. Hazırsan çocukluğumuzun asla normal olmayan limanı Stormalong'da Bobby, Captain Knuckles ve Flapjack'in akıl almaz yolculuğuna tam gaz dalıyoruz. Çayını kahveni kap, bir parça şeker bulabilirsen onu da yanına al. Hazırsan macera başlıyor. Flapjack'in çılgın yolculuğu Denizler Üstünde Bir Dostluk adlı ilk bölümle başlıyor. Flapjack ve Kaptan Knuckles, dev balina Bobby'nin sırtında, Stormalong limanında iki rakip geminin ortasında süzülüyor. Gemilerin kaptanları hangisinin en hızlı olduğuna dair birbirine hava atıyor. Flapjack ise gururla bağırıyor. Bobby, 7 denizin en hızlı gemisi. Tabii Bobby hemen uyarıyor. Böyle övünmek başımıza iş açar. Kaptanlar Bobby'nin hızına şüpheyle bakıyor. Ama Bobby bir anda sinirlenip roket gibi fırlayınca ağızlar açık kalıyor. Tam o sırada denizden çıkan bir çocuk, hayatımda gördüğüm en hızlı ikinci şey bu, diyor. İlk hangisi acaba? Meraklarına yenilen Flapjack ve Knuckles, çocuğu takip edip denizin derinliklerindeki bir icatçıya gidiyorlar. Onlara gururla Alpha Whale'ı tanıtıyor. Dev, hızlı ve akıllı bir mekanik balina. Güya dostluk enerjisiyle çalışıyor ama şaka. Aslında çocuk işçiliğiyle çalışıyor. Meydan okuma başlıyor. Flapjack, Bobby, Alpha Whale'ı yener diye tutturuyor. Mucit, o zaman yarışalım diyor. Flapjack de heyecanı abartıp, dişler denizinde olsun, en tehlikeli deniz canavarları orada, diyor. Mucit kabul ediyor. Yarış ertesi gün. Ertesi gün yarış başlıyor. Bobby önde fırlıyor ama Mucit oyun oynamaya başlıyor. Mekanik balina çocukları denize fırlatıyor. Otomatik eller ve ağlarla Bobby'yi yavaşlatıyor. Her şey bitti derken Alpha Whale'in motoru duruyor. Çünkü içeride çalışacak çocuk kalmıyor. Fırsatı değerlendiren Bobby hem yarışta öne geçiyor hem de bütün denize düşen çocukları kurtarıyor. Ve Flapjack büyük bir ders alıyor. Övünmek sandığın kadar havalı bir şey değilmiş. Bir gün tuhaf bir uçan makineyle yaklaşan gizemli bir yabancı Stormalong limanının üzerinde beliriyor. Tabii ki bu mucit havada fazla kalamadan büyük bir gürültüyle limana çakılıyor ve icadı paramparça oluyor. Meğer bu adam ilk bölümdeki icatçı mucidin uzun zamandır küs olan kardeşiydi. Profesör, Flapjack ve Bobby'ye yıllardır hayalini kurduğu uçan gemiyi yapmak istediğini ama bunun imkansız olduğunu. Bobby ise ona sıcacık bir motivasyon veriyor. Kaptan Knuckles ise klasik tavrıyla araya giriyor. Bence bu tuhaf adama göz kulak olsak iyi olur. Bir süre sonra profesör icadını tüm Stormalong halkına gururla tanıtıyor. Flapjack, Knuckles ve Bobby de büyük bir merakla yolcu oluyorlar. Ve o an geminin kanatları açılıyor, herkesin ağzı bir karış açık, gerçekten uçuyorlar. Dörtlü gökyüzünde süzülüyor. Flapjack coşkuyla bir aşk şarkısı mırıldanıyor. Profesör Bobby'ye olan hislerini itiraf ediyor ama Bobby nazikçe cevap veriyor. Seni sadece bir arkadaş olarak görüyorum. Kalbi kırılan profesör geminin altına çekilip hüzünleniyor. Tam da o anda bir fırtınaya yakalanıyor. Geminin alt kısmında bakan profesör bir anda kardeşi mucidi Alpha Whale'in üstünde denizden yükselirken görüyor. Kardeşler birbirlerinin icatlarına hayran kalıyor ve hasretle kucaklaşıyor. Meğer Flapjack profesörün kardeşini de uçan gemi gösterisine davet etmiş. Tam her şey düzeldi, aile bir arada derken ama hemen hatırlıyorlar ki denizin altındaki kardeş aslında kötüymüş. Kötü kardeş cebinden küçük bir alet çıkarıp profesörün uçan gemisini havaya uçuruyor. Her şey yine başa dönüyor. Yanık Ayak adlı bölümde Flapjack ve Captain Knuckles, Stormalong'daki 99 penny mağazasına dalıyorlar. Ucuz eşyaların arasında asıl gözleri hep şekerlerde. Ama işte hayatın acı gerçeği. İkisinin de cebinde 5 kuruş yok. Tam elleri boş, suratlar düşük mağazadan çıkacaklarken bir çalışan tarihi geçmiş koca bir fıçı şekeri çöpe atıyor. Flapjack ve Knuckles bedava şeker fırsatını kaçırır mı? Kafa üstü fıçıya dalıp bayatlamış tüm şekerleri mideye indiriyorlar. O kadar çok şeker yiyorlar ki sonunda fıçının içinde tatlı bir koma uykusuna dalıyorlar. Uyandıklarında ise fark ediyorlar ki ayakları fıçıdan dışarıda kalmış ve güneşte yanmış. Ayakları fena halde su toplamış. Bu yanık sadece balina öpücüğüyle geçiyor. Ama Bobby'ye o acıyan ayaklarla yürümek imkansız. Çözüm: kasabanın ürkütücü, dev gibi ve hafif cadımsı tramvay şoförüne binmek. Knuckles tramvayda eski günleri hatırlıyor. Çocukken ilk aşkını burada tanımış ama tabii ki işi yine batırıp kızı okyanusa itmiş ve bir dev mürekkep balığı tarafından yutulmasına sebep olmuş. Tramvay tıngır mıngır ilerliyor. Knuckles ise şoför kadının kasıtlı yavaş sürdüğünden şüpheleniyor. Flapjack o dev şoförle dost oluyor ve kadın ona mucizevi bir krem veriyor. Balina öpücüğü ama Knuckles daha sürmeden kremi camdan dışarı fırlatıyor. Knuckles dayanamayıp şoförü tramvaydan atıyor ve direksiyonu ele alıyor. Ama tramvay şehrin altına, suyun altına, ray dışındaki her yere gidiyor. Bir şekilde havalanıp yine başladıkları yere, mağazanın önüne iniyorlar. Şoför kadın Knuckles'ı okyanusa itiyor ve büyük bir keyifle dev kalamarın onu kovalamasını izliyor. Aslında Knuckles'ın çocukluk aşkı olan o kadın yıllar sonra intikamını alıyor. Güçlü kadınları severiz, helal olsun. Eğer gerçek bir Cartoon Network izleyicisiysen bu bölümün kaç kere yayınlandığını asla unutamazsın.
Love Bugs bölümünde Flapjack ve Captain Knuckles limanda dizilmiş türlü tuhaf satıcıları gezerken Flapjack'in yaşında tatlı mı tatlı bir kızla tanışıyorlar, Sally Saç. Sally uzak bir adadan getirdiği deniz kabuklarını satıyor. Bir tane kabuğu Flapjack'e uzatıyor. Flapjack kulağını dayayınca içinden çığlıklar yükseliyor. Sally hemen açıklıyor. O kabuk Blood Island'dan, Kan Adası'ndan geldi. İkili daha ilk dakikada kaynaşıyor. Flapjack'in başının üstünde kırmızı bir kalp belirip havalanıyor. Knuckles'ın tadı kaçıyor. Hemen klasik bir denizci uyarısı yapıyor. Neptune şahit, bir denizci için en tehlikeli şey aşktır. Flapjack'in kafasından kalpler havada uçuşmaya başlıyor. Aklını dağıtmak için soluğu Candy Barrel'da alıyorlar. Nane aromalı Larry, Flapjack'in etrafında uçuşan kalpleri görünce hemen afiyetle yiyor. Karşılığında da Flapjack'e bir yığın şeker veriyor. Ama bu iş Larry ve Knuckles'ın hoşuna gidince Flapjack'i adeta mahkum gibi Candy Barrel'ın arka odasında tutup kafasındaki tüm kalpleri toplayıp yeni bir şeker türü olarak satmaya başlıyorlar. Zavallı Flapjack ise her kalp çıkışında biraz daha solgunlaşıyor, hasta gibi oluyor. Knuckles ve Larry, Flapjack'i daha da aşık etmek ve daha fazla kalp çıkarması için Sally'yi getiriyorlar. Tam o sırada Doktor Barber geliyor ve bu yeni gizemli şekerin ne olduğunu anlamak için birini incelemeye başlıyor. Ve gerçek ortaya çıkıyor. Bu kalpler aslında yeni bir şeker değil, Blood Island'dan gelen kan böcekleri. Dr. Barber, Flapjack'i bulmaya gidiyor ama Flapjack ve Sally kasabada dolaşıp istemeden tüm kasabayı bu böceklerle istila ediyor. Birlikteyken anlıyorlar ki bu kan böceklerinin hepsi Sally'nin deniz kabuğunun içindeki böcek kraliçeden gelmiş. Flapjack kabuğu kulağına dayadığında kraliçe onun kafasına yumurtalarını bırakmış. Sonra kabuktan kraliçeyi çıkarıp sokaklarda dolaştırıyorlar. Tüm böcekler arkasından gidiyor. Sally tüm böcekleri bir gemiye doldurup Blood Island'a geri dönüyor. Bölümün sonunda ise Knuckles'ın, Larry'nin şeker karısı Candy Wife'a aşık aşık bakışlarını görüyor. Ama onun imkansız aşkı başka bir hikayeye kalsın. Perdenin ardında bölümünde Flapjack ve Kaptan Knuckles başlarına geleceklerden tamamen habersiz, Stormalong'un meşhur cadı kılıklı polis memuruna karşı yeni bir çılgınlığa atılıyor. Doc Hug limanda huzur ve mutluluk dağıtıyor. Yani aslında elindeki defteriyle ceza yazmadığı tek bir an yok. Bizimkiler ise tam normal bir insan gibi ceza makbuzlarını bulmak için gizlice Doc Hug'in evine dalıyorlar. Knuckles evde biletlerini ararken bir dolapta kendi adı yazılı bir kutu buluyor. Flapjack kutuyu açınca içinden Kaptan Knuckles'a tıpatıp benzeyen bir oyuncak bebek çıkıyor. Knuckles bir an bunun voodoo bebeği olduğuna ve Doc Hugg'in tüm başına gelenleri bu bebekle başlatıp yönettiğine inanıyor. Tam o sırada Doc Hugg eve dönüyor. İkili hızla saklanıp kendilerini banyoda duş perdesinin arkasında buluyor. Ama Doc Hugg tuvaleti resmen havaya uçuruyor. O karmaşadan kurtulup tam kapıdan kaçacaklarken salonda iskele cadısının bebekle oynayıp ona "Küçük Kaptan Yosun" diye seslendiğini görüyorlar. Flapjack bebeğin aslında bir voodoo bebeği olmayabileceğini fark ediyor. Belki de başka bir anlamı var. Ama Knuckles dayanamayıp masanın altından bebeği kukla gibi oynatıyor. Doc Hugg ise hemen numarayı sezip masayı tekmeyle savuruyor ve Knuckles'ı ortaya çıkarıyor. Kaptan çaresizliğini ve utancını bir kenara bırakıp aşkını itiraf ediyor. Evet, Doc Hugg'a. Çekmecenin arkasında saklanan Flapjack ise bu tüyler ürpertici sahneye şahitlik etmek zorunda kalıyor. Doc Hugg ise aşkın kanıtı olarak Knuckles'tan mutasyona uğramış kocaman baş parmağını öpmesini istiyor. Tabii kaptan hemen pencereden denize uçuruluyor. Bir de üstüne köpek balıkları tarafından güzelce hırpalanıyor. Flapjack uzun ve enerjik geçen bir günün ardından eve dönüyor. Stormalong'un her sakinine neşe saçarak selam vermek gerçekten de insanı bitkin bırakıyor mu? Bunu Bobby'ye dert yanarken anlıyorum. Kaptan Knuckles ise her zamankinden de huysuz, eve gelir gelmez şikayet bombardımanına başlıyor. Açmadığım bir şeyi kapatmıyorum. Kapatmadığım bir şeyi de açmıyorum. Hayatının ne kadar zor olduğundan yakınırken Flapjack ve Bobby kahkahalara boğuluyor. Ardından klasik kim daha zor hayat yaşıyor yarışına girişiyorlar. Biri diğerinden daha çok mağdur. Sonunda kimin hayatı daha beter görmek için kağıt hamurundan berbat kostümlerle birbirlerinin kılığına girip Stormalong'da yer değiştiriyor. Flapjack kasaba halkıyla etkileşime girdikçe Knuckles'ın aslında hiç saygı görmediğini, hayatının da pek iç açıcı olmadığını fark ediyor. Bu sırada Knuckles ise Flapjack'in yerinde olmanın ne kadar yorucu olduğunu, Flapjack'in ne kadar çok insanla uğraştığını görüp pes ediyor. Ama tam da bu noktada Flapjack'in kıyafetleriyle dolaşırken kasabalıların ona güven duyduğunu keşfediyor. Ve tabii Kaptan Knuckles olmanın hakkını verip bu güveni suistimal ederek kasabanın altını üstüne getiriyor. Flapjack eve başı önünde yorgun ve yeni bir bakış açısıyla dönüyor. Knuckles ise yeni kazandığı özgürlükle Stormalong'u birbirine katıyor. Ortalık tam anlamıyla yangın yeri. Ama Flapjack kimliğini geri almak istiyor. Knuckles ise pes etmiyor. Aralarında müthiş bir kovalamaca ve kavgadan sonra polis ikisini birden yakalıyor. Tam hapse atılacaklarken fark ediyorlar ki kasabada Flapjack maskesiyle gezen bir sürü suçlu var. Kimse gerçek suçluyu bulamayınca ikiliyi serbest bırakıyorlar. Evde yine benim hayatım daha zor tartışması alevleniyor. Bu arada Stormalong Flapjack maskeli çeteler tarafından resmen yağmalanıyor.
Flapjack çöplerin arasında şeker ararken karşısına burun kıvıran cadı gibi huysuz bir teyze çıkıyor. Kadıncağız direkt "Evladım, senin annen baban nerede?" diye soruyor. Flapjack hemen Bobby'ye kaçıyor ama farkında olmadan peşine de bir dedektif gibi takılmış teyzeyi sürüklüyor. Bu yaşlı kadın Stormalong'daki ikinci şans yurdunun yöneticisiymiş ve bir insan çocuğu hayvanlar tarafından yetiştirilmemeli diyerek Flapjack'i zorla yanında götürüyor. Bobby Gen havliyle Captain Knuckles'ı devreye sokuyor. Ama Knuckles'ın ilk izlenimi bırakma becerisi her zamanki gibi sıfır. Yaşlı kadın pes etmiyor, Flapjack'i yurdundaki odaya kilitliyor. Geceyi burada geçiriyor zavallı çocuk. Sabah olunca diğer çocuklarla tanışmaya gidiyor. Ama bir de ne görsün? Hepsi aslında zengin aileler tarafından evlat edinilmek için çocuk numarası yapan koca adamlar. Sonunda Flapjack'i arkadaşları Lollipop'teki evlatlık vermek için yapılan deneme de başarısız olunca yaşlı kadın Flapjack'i bizzat kendisi evlat edinmeye karar veriyor. Bobby ise çaresiz, Flapjack'i kurtarmak için kendi işini kendi yapmaya karar veriyor. Büyük bir kararlılıkla Bobby'ye bacak çıkıyor. Evet, resmen bacak çıkıyor. Ve Knuckles'la birlikte yurdun çatısını delerek Flapjack'i kurtarıyorlar. Yaşlı kadın en sonunda pes ediyor ve Flapjack'in Bobby ve Knuckles'la yaşamasına izin veriyor. İkinci sezonun finali, yepyeni bir açılış şarkısı duyuyoruz. Ve bu, başımıza çok büyük şeyler geleceğinin sinyali. Flapjack, Kaptan Knuckles'ı gizlice maceraya çıkmaya ikna etmeye çalışıyor ama Knuckles, "Git yat çocuk," deyip kestiriyor. Knuckles uyurken Flapjack bir türlü rahat duramıyor. Macera tutkusu içinde uzak ufuklara giden bir kader şarkısı mırıldanıyor. Sonunda şarkısıyla Knuckles'ı uyandırmayı başarıyor ve istemeye de olsa Knuckles, Flapjack'i dışarı çıkarmayı kabul ediyor. İkili, Candy Barrel'ın önünde otururken içeriden coşkulu denizciler taşmakta. Flapjack onların hayranı oluyor. Tam bu sırada Thomas Hatch adında bir denizci Flapjack'in yanına geliyor ve eğlence olsun diye onunla kıyafet değişmek istiyor. Thomas çocuk kılığına bürünüp ortadan kayboluyor. Kaptan ortaya çıkıp ekibine kızınca diğer iki denizci Flapjack'i yakalayıp tekneye atıyorlar. Kaptanı daha fazla kızdırmamak için Flapjack'in Thomas Hatch gibi davranması gerektiğini söylüyorlar. İki denizci Flapjack'e Thomas'ın ukala ve umursamaz tavırlarını nasıl sergileyeceğini öğretiyor ve Flapjack kısa sürede tamamen Thomas'ın rolüne bürünüyor. Bu sırada Stormalong'da Bobby Thomas'tan şüphelenmeye başlıyor ama Knuckles, "Flapjack büyüdü de ondan," diye geçiştiriyor. Flapjack, teknede kaptanla vakit geçirdikçe ona yakınlaşıyor. Kaptan da Flapjack'ten iyice hoşlanıyor. Ama Flapjack, Thomas'ın ruhunu tam anlamıyla yaşarken teknede ortalığı karıştırıyor. Yelkenleri parçalıyor, pusulayı denize fırlatıyor ve gemi rotadan çıkıp Dişler Denizi'nde kayboluyor. Dev deniz canavarları ve tehlikeli kayalarla dolu bu denizde tayfanın çığlıkları Poseidon'a kadar ulaşıyor. Poseidon belirince kaptan Flapjack'i onunla konuşmaya gönderiyor. Yanında iki mini Poseidon'la çıka geliyor. Ama hepimizin sevdiği iyi kalpli Flapjack olmak yerine Thomas'ın arsızlığıyla Poseidon'u öyle kızdırıyor ki Poseidon "Yardım yok," diyor ve çekip gidiyor. Tayfa kurtulmak için çabalasa da durum umutsuzlaşıyor. Sonunda Flapjack gerçeği itiraf ediyor. O bir denizci değil, sadece küçük bir çocuk. Poseidon bunu duyunca kalbi yumuşuyor ve sonunda ekibi kurtarıp onları güvenle çıkarıyor. Kaptan Flapjack'in cesaretini takdir ediyor ve sonsuza kadar ekibe katılmasını teklif ediyor. Flapjack kabul ediyor. Sonrasında Poseidon kendi çocuklarına bu macerayı anlatıyor fakat çocuklar "Ama Flapjack Stormalong'a ve arkadaşlarına dönmedi," diye hayal kırıklığına uğruyor. Poseidon da "Yasak ama ne yapalım, sonunu değiştiriyoruz," deyip Flapjack'i eve geri döndürüyor ve Thomas Hatch'le yer değiştirip Kaptan Knuckles'la yeni maceralara yelken açmaya hazırlıyor. Böylece ikinci sezon dev bir macerayla noktalanıyor, üçüncü sezonun çılgınlıklarına kapı aralanıyor. Üçüncü sezon öyle bir başlıyor ki maceranın freni patlamış gibi. İskele cadısı her zamanki gibi Knuckles'a cezalar yağdırıyor. Knuckles da artık yeter deyip Flapjack'le birlikte cadının amirini bulmaya karar veriyor. Yol onları şehir meclisine götürüyor ve burada cadının patronunun bizzat belediye başkanı olduğunu öğreniyorlar. Odaya dalıp bakınınca belediye başkanı yok ama dev şeker yığınları ve Stormalong anayasası var. Anayasayı okuyan ikili Stormalong'da hiçbir zaman resmi olarak belediye başkanı seçilmediğini fark ediyor. Flapjack'e belgeyi imzalatıyor ve kendini başkan ilan ettiriyor. Knuckles halkın karşısına çıkıp iskele cadısını işten atıyor. Polisleri de dağıtıyor. Tabii bir hafta geçmeden şehir tam bir kaosa dönüyor. Halk ayaklanıp Knuckles'ı hapse göndermeye başlıyor. Onu kurtarmak için Flapjack devreye giriyor. Anayasadaki herkes aday olabilir maddesini gösterip başkanlığa adaylığını koyuyor. Ve böylece Stormalong'un kaderini belirleyecek tarihi bir seçim tartışması başlıyor. Knuckles mı, Flapjack mi? Seçim sonuçlandığında ise büyük sürpriz, Colonel Lady Nicklebottom'ın akıllı köpeği halk oylamasını kazanıp belediye başkanı oluyor. Vay canına köpek başkan, köpek zarif bir konuşmayla Knuckles'ı affediyor ve tüm Stormalong halkı "Gelecek emin ellerde ya da patilerde," diyerek rahatlıyor.
Flapjack ve Knuckles, Candy Barrel'da abuk sabuk batıl inançları tartışıyor. Knuckles neye inanmazsa inanmasın, kedilerin uğursuz olduğuna inanıyor, bu konuda taviz yok. Tam o sırada, bir korku filmi gibi tavandan bir kedi Knuckles'ın tam önüne düşüyor. Zavallı kaptan panikten neredeyse ölüp gidecek. Knuckles'ın bu fobiyle yüzleşmesi için Flapjack onu yaşlı kedi kadının evine götürüyor. Ama sonuç, Knuckles artık kedilerin varlığından bile ödü kopuyor. Kaçan kediyi Candy Barrel'a geri götürmek isterken, Flapjack yanlışlıkla tüm evi kediyle dolduruyor. Hepsi pencereden fırlıyor. Ertesi gün Candy Barrel'a yeniden gidiyorlar. Flapjack dikkatle etrafı kolaçan ediyor. Çünkü Knuckles gece kaçan kedilerden birini görürse mahvolur. Ancak içeride tüm müşterilerin aslında kedi kılığına girmiş müşteriler olduğu ortaya çıkıyor. Knuckles şoktan taş kesiliyor, Flapjack onu doktor Barber'a götürüyor ama orası da kedi ordusuna teslim oluyor. Bütün Stormalong kasabası kedi istilasına uğrayınca Flapjack şaşkın Knuckles'ı sırtına atıp Bobby'ye koşuyor. Kasabayı kedilere bırakıp kaçıyorlar ve kendilerini Dogalong limanında buluyorlar. Burası tamamen köpeklerle dolu. Ama buradaki şekerler bile köpek maması çıkınca burası hiç bize göre değil diyerek Stormalong'a dönmeye karar veriyorlar. Dönmeden önce kasabadaki kedi sorununu çözmek için çılgın bir plan yapıyorlar. Bobby Stormalong'a vardıklarında ağzını açıyor ve Dogalong'daki tüm köpekleri kasabaya salıyor. Kedi sorunu çözülüyor ama bu sefer de kasaba köpek istilasına uğruyor. Köpekler ortalığı birbirine katmaya başlayınca bu sefer köpek yakalayıcıları adasına gitmek zorunda kalıyorlar. Ama şimdi de başları serseri köpek yakalayıcılarıyla dertte. O esnada bölümün başındaki o korkutucu kedi tekrar ortaya çıkıyor ve öyle bir kükreme atıyor ki tüm köpek yakalayıcıları korkudan kaçıyor. Bunun sonunda Knuckles nihayet Stormalong'daki kedi dostlarıyla barışıyor. Bir sonraki bölümde Kaptan Knuckles'a yaşlılık teşhisi konuyor. Evet, resmi olarak çürük raporu aldı. Kendi faniliğiyle yüzleşen Knuckles depresyona giriyor. Onu neşelendirmek isteyen Flapjack soluğu Candy Barrel'da alıyorlar ve burada ölümsüzlük arayışında olan çılgın bir macera perestle Ponte ile tanışıyorlar. Ponte kalabalığın içinden Knuckles'ı seçiyor ve onun ölümsüzlük işaretine sahip olduğunu iddia ediyor. Ama bu işaret yaşlı birinin tüylü beni gibi görünüyor. Knuckles bir anda Flapjack'i ortada bırakıp Ponte'nin büyük macerasına katılıyor. Fakat işler sarpa sarıyor çünkü Knuckles Ponte'nin enerjisine ayak uyduramıyor. Flapjack yardım etmeye kalkınca Knuckles gurur yapıp onu fena tersliyor. Ponte'nin önünde küçük düşmek istemiyor tabii. O gece geminin gözetleme direğinde otururken Knuckles'a tam 2 kez yıldırım çarpıyor. Herhalde elektrikli yoga yapıyor. Flapjack eve dönmesi için yalvarıyor ama Knuckles "Sen beni aşağı çekiyorsun" deyip Flapjack'i yine geri itiyor. Bu arada Ponte tekneyi uçurum gibi bir felakete sürüklüyor ve üçü de dibe çakılarak batıyorlar. Knuckles bu kazadan sağ çıktığı için kesin ölümsüz olduğuna inanıyor ve Ponte ile Hazine Dağı'na yüzüyor. Flapjack enkazın arasında Ponte'nin pantolonunu suratından çekip çıkarınca üstünde Stormalong Akıl Hastanesi'nin etiketi olduğunu fark ediyor. Meğer Ponte kaçak bir deliymiş. Bunu anlayan Flapjack Knuckles'ı kurtarmak için Hazine Dağı'na koşuyor. Ponte Knuckles'a ölümsüzlüğünü ispatlamak için dev bir volkanın içine atlamasını söylüyor. Tam bu sırada Flapjack elinde Ponte'nin pantolonunu sallayarak ortaya çıkıyor ve Ponte'nin iddiasını çürütüyor. Ponte, Flapjack'in suçlamasına sinirlenip kendini lavların içine atıyor ve tabii ki ölümsüz filan olmadığını ispatlıyor. Volkanın ısısı Knuckles'ın ölümsüzlük işaretini eritiyor. Aslında o sadece yüzüne yapışmış karameldi. Knuckles ölümsüz olmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğruyor. Ama Flapjack ona unutulmaz bir macera yaşadıklarını hatırlatarak yüzünü tekrar güldürmeyi başarıyor. Catch Me If You Candy bölümünde Stormalong kasabasında tam anlamıyla şeker terörü esiyor. Gizemli bir şeker hırsızı ortalığı birbirine katıyor. Herkes diken üstünde dolaşıyor. Flapjack çöp kutularında şeker ararken Kaptan Knuckles çıka geliyor ve bir varil dolusu beleş şeker buldum diye havalara giriyor. İkili şekerleri mideye indirirken Flapjack bir anda o varilin aslında şeker hırsızının mağdurlarına bağış olarak toplandığını fark ediyor. Gece olup ortalık sakinleşince Flapjack varili yerine geri bırakmak için gidiyor ama tam o sırada şeker hırsızıyla karşılaşıyor. Korkudan elindeki varili bırakıp kaçıyor. Ertesi sabah kasabanın polis memuru şeker hırsızının robot çizimini yapıyor ve hala korkudan titreyen Flapjack'in hali harap. Ama polis şefi halkı rahatlatıyor. O hırsızı mutlaka yakalayacağım diyor. Tabii halk da bu lafa kahkahalarla gülüyor. Kahkahalar sürerken Bobby'nin ağzından bir parça şeker düşüyor ve polisler hemen ağzını kontrol etmek istiyor. Ağzı açılır açılmaz dev bir şeker tepeciği üstünde horlayan Knuckles ortaya çıkıyor. Herkes onu şeker hırsızı sanıp hapise atıyor. Knuckles'ın suçsuz olduğunu kanıtlamak isteyen Flapjack, Lollipop Deck'le sahte bir randevu ayarlayıp gerçek hırsızı tuzağa düşürmeye çalışıyor. Plan işe yarıyor ve gerçek şeker hırsızı ortaya çıkınca Flapjack hemen hapishaneye koşuyor. Ama orada kocaman bir duvar deliği ve yine dev bir şeker yağını üzerinde uyuyan Knuckles'ı buluyor. Knuckles şekerleri çaldığını itiraf ediyor ama hala asıl şeker hırsızının kendisi olmadığını savunuyor. Açıklayabilirim. Eğer buradan nasıl çıkacağımı bulabilirsem, Flapjack ikna olmayınca Knuckles kaçmaya karar veriyor ve hücresinden firar ediyor. Kasaba halkı şeker hırsızının hapisten kaçtığını öğrenip ellerinde meşale ve dirgenlerle linç ekibi kuruyor. Knuckles gerçek
gerçek hırsızı ortaya çıkarmak için plan yaparken kasabalılar onu bulup köşeye sıkıştırıyor. Flapjack, Knuckles'a kendini aklaması için yalvarıyor. Knuckles, mağdurlara ait bağış şekerlerini çalmayı bıraktığını, sadece kendi barrel'dan şeker yürüttüğünü itiraf ediyor. Tam bu sırada Peppermint Larry polisleri çağırıyor ve kasvetli bir gölgeden gerçek şeker hırsızının korkunç silüeti çıkıyor. Ve sürpriz! Şeker hırsızı aslında kasabanın polis şefiymiş. Hem de bunu kendisi bile bilmiyormuş. Şerif gece devriyesinde kasabayı koruduğu için ödül olarak bırakılan şekerleri fark etmeden hep kendine aldı. Böylece asıl hırsız açığa çıkıyor ama Knuckles yine de çaldığı şekerlerin cezasını çekiyor. Artık savunmasız koruyucunun yardımcısı olarak görevlendiriliyor. Fish Out of Water bölümünde Flapjack ve Knuckles yine maceradan maceraya koşuyor. İkili iskelede balıklarla oynarken Peppermint Larry'nin yeni çıkardığı 1000 şeker parçası isimli içeceğin dedikodusu kulaklarına çalınıyor ve tabii ki hemen denemek istiyorlar. Bu gizemli içeceğin kuralı net. Her müşteri sadece bir bardak alabiliyor. Ama Flapjack ve Knuckles bir bardakla durur mu? İçtikleri anda tam anlamıyla şekerden bir transa giriyorlar ve kendilerini bambaşka bir boyutta buluyorlar. Ertesi sabah şeker komasıyla uyanıyorlar. Bobby onlara çok fazla şekerin insanı balığa çevireceği uyarısını yapıyor. Tabii ki laf anlamayan ikili Candy Barrel'a geri dönüp bir bardak daha istiyor. Ama Peppermint Larry bu sefer kesin konuşuyor. Bir daha yok. Ama Flapjack ve Knuckles pes eder mi? Kadın kılığına girip Larry'yi kandırıyorlar ve şeker içeceğinden bir bardak daha kapıyorlar. Bundan sonra ise bir maskeli balo başlıyor. Her defasında farklı bir kılıkla Candy Barrel'a gelip tekrar içiyorlar. Sonunda ertesi sabah Candy Barrel'a tekrar gittiklerinde bir tuhaflık seziyorlar. Artık insan değiller. Aşağıya bakınca bacaklarının balık kuyruğuna dönüştüğünü fark ediyorlar. Kasabanın halkı peşlerine düşünce Bobby'ye kaçıyorlar. Ama Bobby, artık karada yaşarsanız boğulursunuz diyerek ikiliyi su altına yolluyor. Okyanusun derinliklerinde Candy Barrel'ın su altı versiyonu olan Candy Coral'u buluyorlar. Herkes balık, her şey şeker. Ama Flapjack bir noktada bu şekilde şeker yemeye devam ederlerse asla normale dönemeyeceklerini fark ediyor ve Knuckles'a bırakmaları gerektiğini söylüyor. Etraflarındaki balık halkı buna çok bozuluyor ve onları kovalamaya başlıyor ama mermanlar gelip ikiliyi kurtarıyor. Gizli bir merman sığınağına götürülüyorlar ve orada şeker bağımlılıklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Haftalarca süren tedavinin sonunda gövdelerinin üst kısmının da balığa dönüştüğünü fark ediyorlar. Bir sualtı doktoruna görünüyorlar ve balık gribi teşhisi alıyorlar. Çünkü balıklarla çok fazla haşır neşir olmak böyle sonuçlar doğuruyor. Nihayet tedavi olup tekrar insan olunca Flapjack ve Knuckles Candy Barrel'a dönüp bir bardak daha şeker içmek istiyor. Peppermint Larry bu sefer onları tanıyor ve fırçalıyor. "Yeter, bu kadar şeker size fazla." Flapjack, "Bir daha balığa dönüşmeyiz," diye garanti veriyor. Ama o anda yine insanlıktan çıkıyorlar ve kasaba halkı peşlerine düşüyor. Son sahnede Bobby de fazla şeker tükettiği için yarı insan yarı balina olmuş şekilde üçlü birlikte yeni bir yuva arayışına doğru okyanusta kayboluyor. Bir sonraki macerada neler olacak derken bir dakika. Çünkü işte burası Flapjack'in de sonu. Evet, biliyorum çok ani bitti. İnsan devamı nerede diye sormadan edemiyor. Ne yazık ki Flapjack 3. sezonun daha 6. bölümünde aniden iptal edildi ve o meşhur Candy Island'a asla ulaşamadılar. Kısacası Stormalong limanının renkli insanlarıyla yeni bir macera daha izleyemeyeceğiz. Ama üzülme. Özlediğinde ya da içindeki macera ateşi alevlenince bu videoyu tekrar izleyebilirsin. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysan Projectun'a abone olmayı unutma. Birlikte daha nice çılgın animasyon serüvenine yelken açacağız. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kal dostum.